Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ev yapımı makarna yapıyoruz. Ve de tavuklu, kremalı, mantarlı makarna yani fettuccine, alfredo nasıl yapılır onu gösteriyorum. Şimdi tarifin yapılışına geçelim. Öncelikle makarnanın hamurunu yapmakla işe başlıyoruz. Genelde bu hamuru unlu tezgaha alırlar, ortasını çukur açarlar, yumurtaları ve tuzu içine koyup böyle ortasından yavaş yavaş unu ekleyerek bir hamur elde ederler. Ama bunun çok daha pratik bir yolu var. Bütün malzemelerimizi yani unu, yumurtayı ve tuzu rondonun içine alıyoruz ve hepsi birleşene kadar rondodan çekiyoruz. Gördüğünüz üzere hamur bir anda toplanıyor zaten. İstediğimiz kıvam zaten tam olarak da bu. İlk başta rondodan çıkarttığımızda biraz ele yapışan bir hamur oluyor. Daha sonra bu hamuru tezgaha alıyoruz. Altını üstünü her yerini güzelce unladıktan sonra bu hamuru en az 10 dakika alt üst ede katlaya katlaya yoğuruyoruz. Bu hamurlar şu tarz yoğruluyor. Bir tur katlıyorsunuz. Önünüze alın hamuru ve bir tur katlayın. Katladıktan sonra yarım tur çevirin ve tekrar katlayın. Bu şekilde sürekli katlayıp çevirip bu hamur iyice özdeşleşene kadar, ki zaten makarna hamuru da özdeşleştirilerek yapılan hamurlar sınıfındadır ve iyice böyle en az 10 dakikalık bir yoğurma süresini gerektirir. Çok fazla da yoğurmayın ama bu sefer de bozulmalar yaşanabilir hamurda. Bir 10 dakika kadar iyice hamur özdeşleşene kadar yoğuruyoruz. İyice yoğurduktan sonra zaten hamur çok güzel bir kıvama geliyor, görüyorsunuz, böyle pürüzsüz bir kıvama geliyor. Pürüzsüz olduğunu anlamak için de böyle ortadan ikiye kesip içinde eğer gözenek kalmadıysa hamurunuz olmuştur demek. Öyle de kontrol edebilirsiniz. Daha sonra bir streç filme ya da nemli bir bezle sarıp en az yarım saat buzdolabında dinlendiriyoruz ki daha kolay açabilelim hamuru. Hamurumuzu yarım saat dinlendikten sonra buzdolabından çıkartıyoruz. Unu tezgahımızı güzelce unluyoruz. Hamurumuzu ortasına alıyoruz. Üstünde güzelce unladıktan sonra açmaya başlıyoruz. Yuvarlak açmak için merdane ile bir tur ittirip daha sonra yarım daire çevirip, daha doğrusu çeyrek daire çevirip tekrar açarsanız eğer yuvarlak bir hamur elde edebilirsiniz. Zaten videoda da görüyorsunuz. Her açtıktan sonra bir tur çeviriyorum hamuru. Böylelikle daha yuvarlak bir şekilde elde etmiş oluyoruz. Tabii ki makarna makineniz varsa, makarna açma makineniz, işiniz çok daha kolay olacaktır. Ondan direkt açabilirsiniz. Merdane ile hamuru yeterince genişlettikten sonra sıra oklavaya geçiyor. Oklavayla açmak için de hamuru bir ucundan oklavayı sarıyorum ve fark ettiyseniz ortasından yanlara doğru baskı uygulayarak hamuru yanlara doğru genişletiyorum. Eğer siz de bu şekilde yaparsanız çok daha kolay bir şekilde makarna hamurunuzu açabilirsiniz. Zaten bu işlemi devam ettirdikçe, yine aynı şekilde döndüre bu işlemi devam ettirdikçe hamurumuz inceliyor. Bu noktada onu serpin lütfen, çünkü oklavaya hamur yapışabilir. Hamurumuzu bu şekilde 1-2 mm kalınlığında açıyoruz. Aslında oldukça ince olması gerekiyor. Hani çok kalın olursa hoş bir dokuda olmuyor açıkçası. Ne kadar inceltebilirsek o kadar bizim için iyi olur. Benim oklavam küçüktü biraz. O yüzden çok inceltemedim. Daha da ince olsa çok daha güzel olur. Büyük bir oklavanız varsa açabildiğiniz kadar açın hamuru. Hamuru açabildiğimiz kadar açtıktan sonra bir masanın ya da tezgahın yanından yarısı sarkacak şekilde sallandırıyoruz. Bu şekilde en az bir 10-15 dakika durması gerekiyor ki biraz hamur kurusun. Bir tarafı aşağı sarkarken kuruduktan sonra diğer tarafını çeviriyoruz ve diğer tarafını da bir 10-15 dakika yine aynı şekilde kurutuyoruz. Hatta daha çok da bekletebilirsiniz. Ama 20 dakika yine de geçmesin, çünkü çok kurursa hamurumuzu kesemeyiz. Ama
kurumazsa da hamur birbirine yapışır kesme esnasında. Yeterince kuruttuktan sonra hamurumuzu katlıyoruz. Ben böyle 10 santim uzunluğunda katladım hamuru. Daha farklı da katlama şekilleri var. İnternetten onlara da bakabilirsiniz aynı şekilde. Ama bu yöntem de gayet güzel bir yöntem. Daha sonra bu hamurun kenarlarını alıyorum. Böyle çok kırpık kırpık olmasın diye. Bu ayırdığımız hamurları isterseniz daha sonra çorbalarda kullanabilirsiniz. Hani yine de onları çöpe atmayın tabii ki. Onları da kurutup daha sonra bir kavanozun içine, hava almayan bir kavanozun içinde saklayarak çorbalarınızda, yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Hamuru böyle düzleştirdikten sonra kesme aşamasına geçiyoruz. Burası biraz uzun süren bir işlem açıkçası. Ben böyle fettuccine yapmak istedim ama aslında biraz daha tagliatelleye kaydı. Biraz daha ince oldu fettuccine'den. Böyle göz kararı ince ince kesiyorum. Aslında fettuccine için 6-7 mm genişlik ideal. Eğer çok hani takıntılıysanız bu konuda ölçerek de kesebilirsiniz. Hamuru kestikten sonra böyle çok fazla kurutmadan hemen açarsanız iyi olur. Böyle dikkatlice açtıktan sonra elinize şöyle hafif bir rulo şeklinde koyabilirsiniz. Birlikte olmaları da hemen ayrı ayrı tek tek kurumalarından daha iyi olur. Bütün makarnayı kestikten sonra da üstlerine biraz un serpiştiriyorum ki hepsi birbirine çok fazla yapışmasın diye. Bu sırada Alfredo sosunu hazırlamaya başlıyorum. Makarnamız hazır olduktan sonra hemen Alfredo sosunun yapımına başlıyorum. Mantarları nemli bezle sildikten sonra ince ince doğruyoruz hepsini. Mantarları doğradıktan sonra sırada sarımsakları doğramak var. Sarımsakları da ince ince kıyıyorum. İsterseniz bu esnada rende ya da havan kullanabilirsiniz. Sebzeleri doğradıktan sonra sırada tavukları doğramak var. Tavukları isterseniz jülyen de doğrayabilirsiniz. Jülyen de güzel olacaktır. Ama ben biraz daha kuşbaşından küçük doğruyorum. Çok fazla böyle büyük tavuk tadının gelmesini sevmediğim için. Ama arzu ettiğiniz büyüklükte de tavukları doğrayabilirsiniz. Tavukları doğradıktan sonra tuz ve karabiberle birazcık lezzetlendiriyorum. Daha sonra bütün sebzeleri ve tavukları doğradıktan sonra bir tavaya ocağa alıyorum. İçine tereyağı ekliyorum. Birazcık da zeytinyağı ilave ediyorum. Zaten tereyağı bu tarifin olmazsa olmazı bana göre. Tereyağı gerçekten çok yakışıyor. Daha sonra içine tavukları ekliyorum. Tavukları tavaya şöyle bir yaydıktan sonra çok fazla dokunmuyorum açıkçası. Birazcık altlarının mühürlenmesi için. Beyazlaştıklarını gördükten sonra tavukları çevirin. Yoksa çok sulanırlar ve kururlar. Tavukların her yeri güzelce renk aldıktan sonra çok fazla kurutmadan içine mantarını ve sarımsağını ilave edip hepsini güzelce soteliyoruz.
Mantarlar da biraz su saldık. Sonra da suyunu çektikten sonra aslında sotemiz hazır. Bu esnada da makarnamızı haşlamaya başlıyoruz. Kaynar suyun içine bolca tuz ekledikten sonra makarnamızı içine ilave ediyoruz ve en fazla 4-5 dakika kadar hepsini haşlıyoruz. Taze makarna olduğu için tabii ki çok daha kolay bir şekilde haşlanıyor. Makarnamız haşlanırken de sotenin içine kremasını ilave ediyoruz. Birazcık tuz ilave ettik. Birazcık da karabiberle çeşnilendiriyoruz. İki dakika kadar kremayı çektirdikten sonra makarnamızı sotenin içine, kremalı tavuklu mantarlı sotemiz içine ilave edip hepsini bir güzelce karıştırıyoruz. Bu esnada biraz bağlayıcılığını artırmak için isterseniz içine parmesan rendeleyebilirsiniz. Ama parmesan koyacaksanız tuz miktarını birazcık daha azaltın. Eğer fesleğenin tadını seviyorsanız ve kremaya yakıştırıyorsanız aynı şekilde ocağın altını kapatmadan birazcık kıyılmış fesleğen de kullanabilirsiniz. Ev yapımı kremalı mantarlı tavuklu makarnamız hazır. Yani diğer bir deyişle fettuccine alfredo ya da tagliatelle alfredo da olabilir. Bizim evde piştiği zaman kapış kapış giden, tabak tabak yenen bir yemek olduğunu söylemem lazım. Gerçekten tencerenin dibini sıyıranı gördüm. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz videomu da beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Tarifle ilgili sorularınız olursa yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Seve seve cevap veririm. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.